Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örseni YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 6 aydan 1 yaşına kadar, hatta bebeğin kilosuna göre 1,5 yaşına kadar kullanabileceğiniz bebek tulumunun anlatımını yaptım. Tulumumu 4,5 numara şiş kullanarak ördüm. Eğer eliniz çok sıkıysa 5 numara, gevşekse 4 numarada kullanabilirsiniz. 3,5 numara ip kullandım. İpim Alize Softy Plus, 100 gramı 120 metre uzunluğunda, renk kodu ise 31. Tulumumuzun kollarına popcorn çalışması yaptım. Gerçekten çok tatlı oldu. Kapşonu için kulak çalışması yaptım. Bağcığı için de kurdele kullandım arkadaşlar. Sizler isterseniz kendi ipinden bağcık örebilirsiniz. Bir önceki hırka videosunda bağcık yapımını anlattım. Hırkamı aynı iple örmüştüm arkadaşlar. Tulumumuzun beden genişliği 30 santim. Bacak boyunu vereyim. Bacak boyu 22 santim. Yakasından beden boyu ise 26 santim. Kol boyunu da vereyim. Kol boyu da 32 santim arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı, çok sevimli, çok da kullanışlı bir tulum oldu arkadaşlar. Yumuşacık, bebeklerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tulumumda 5 adet de bu şekilde küçük ahşap çiçek düğmeler kullandım arkadaşlar. Tuluma çok yakıştı. İsterseniz tulumumu erkek bebekler için de örebilirsiniz arkadaşlar. Erkek bebek renkleri seçerek düğmelerini de yine aynı şekilde erkek bebeklere uygun düğmeler seçerek aynısı gibi örebilirsiniz. Hem kız hem de erkek bebeklerde rahatlıkla kullanılabilen bir tulum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz sevinirim. Paylaşacağım yeni videolardan anında haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi hazırsanız tulumumuzun yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Tulumumuzun kapşonu için 4,5 numaralı şişe 65 ilmek atarak başladım. Ön yüzde düz, arka yüzde de ters olarak 13 sıra ördüm arkadaşlar. Bu kısım 6 ya da 7 santim olacak şekilde örelim. Sıra sayısı elinize, şişinize ve ipinize göre değişiklik gösterebilir. O yüzden 6-7 santim kadar örelim. Daha sonra bu kısmı ikiye katlayıp dikeceğiz arkadaşlar. Arasından da bağcık geçireceğiz. Şimdi 13 sıra ördükten sonra haroşa olarak örmeye devam edeceğim. Haroşamı her iki yönde de ters olarak örüyorum. Ön yüzde ve arka yüzde ters olarak örüyorum. Toplamda 15 haroşa sırası örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kapşonumuz için. Haroşanızı düz olarak örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Herhangi bir problem olmaz. 15 haroşa sırası ördükten sonra kapşonumuzun arkası için kesimlerimiz olacak. Şimdi 15 sıra örüp geliyorum. Düz sıralarımdan sonra 15 haroşa sırası ördüm arkadaşlar. Buranın 16-17 santim olması gerekiyor. Şimdi bu düz kısmı ikiye katlayıp dikiyorum. Yine kendi ipiyle dikiyorum. İlk haroşa sırasıyla kenar kısmı birleştiriyorum. İpim kalmıştı zaten arkadaşlar.
Kendi ipiyle bu şekilde birleştiriyorum. Hiç belli olmuyor. Bu kısmı dikip tamamlayalım. Ön kısmını dikip tamamladım. Şimdi kesimlerimize geçelim. 23 ilmek bu kenarda, 23 ilmek de bu kenarda var. Ortada ise 19 ilmeğimiz var. İlmeklerimizi bu şekilde ayırdım. Toplamda 65 ilmekle başlamıştık. Şimdi keserek ilmeklerimizi azaltacağız. 23 ilmeğimizi örelim. İlmek ayrıcımıza kadar ilmeklerimizi yine haroşa olarak örelim. Ayrıcımıza kadar olan 23 ilmeğimi ördüm. Ayrıcımı çıkarmıyorum arkadaşlar. Kesim yerlerimiz ipimizden dolayı belli olmuyor. O yüzden ayraçla devam ediyoruz örmeye. Şimdi 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine haroşa örerek devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ilmek ördükten sonra kalan 2 ilmeği de birlikte örerek kesiyorum. Yine ilmek ayrıcımı çıkarmadım, dönüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ilmek örüyorum. 16. ve 17. ilmeği birlikte örerek keseceğim. 15 ilmek hiç değişmiyor arkadaşlar. Ayracımı tekrar takıyorum, dönüyorum. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. 15 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Yine 15 ilmek ördükten sonra 16. ve 17. ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar ayracımı takıp dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp 15 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ilmeğimiz sabit arkadaşlar. 15 ilmek hiç değişmiyor. 16. ve 17. ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar dönüyorum. Yine aynı şekilde ayracımı takıyorum. İlk ilmeği örmeden alıp tekrar 15 ilmek örüp 16. ve 17. ilmeği birlikte örerek keseceğim. Bu şekilde kesimlerimize devam edelim arkadaşlar. Yine 15 ilmek ördüm. 16. ve
17. ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar dönüyorum. Bu şekilde birkaç sıra kesim yaparak ilerleyelim. Kesimlerimi yaparak ilerledim arkadaşlar. Kapşonumuzun arkası da kendisini belli etmeye başladı, şekillendi. Şimdi kenarlarda 13 ilmeğim kaldı. 13 ilmek bu kenarda, 13 ilmek de bu kenarda. Birer birer eksilterek devam ettik. Şimdi 2 ilmek 2 ilmek eksilteceğiz. 2 ilmek ortadaki ilmeklerden, 1 ilmek de kenardaki ilmeklerden alarak kesmeye devam edeceğiz. Şimdi dönüyorum. Her iki kenardan da birer ilmek keserek devam ettik. Şimdi ikişer ilmek keseceğiz. İlk ilmeği aldım. Örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ördüm. 2 ilmek buradan, 1 ilmek de buradan alacağım. 2 ilmeği alıyorum. Ayracımı çıkarıyorum. 1 ilmek de bu kenardan alıyorum. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2 ilmek eksiltmiş olduk. Dönüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek örüyorum bu defa. Bu arada olan ilmeklerimin sayısı azaldığı için 13 ilmek ördüm. Şimdi yine 2 ilmeği aldım. 1 ilmek de kenar ilmeklerinden alıyorum. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar dönüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmek örüyorum. 13. 14. ve 15. ilmekleri birlikte örerek kesiyorum. Bu defa ikişer ikişer eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. Kenarlarda da 8 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde ikişer keserek devam edeceğiz. 2, 4, 6, 8. Buradan 3 ilmek daha keseceğiz arkadaşlar. Her iki kenardan da 8 ilmeğimiz kalana kadar ikişer ikişer eksiltmelerimize devam edip gelelim. Her iki kenarda da 8 ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8. Bu kenarda da 2, 4, 6, 8. Orta ilmeklerim ise ortada olan ilmeklerim 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. Şimdi aynısı gibi döndüm arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ve 7. ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Artık birer birer ilmekleri eksiltiyorum. Şişimizde 7 ilmeğimiz kalana kadar birer birer eksiltmeye devam edeceğiz. Şöyle kapşonumuzun arkasında göstereyim arkadaşlar. Şimdi birer birer eksiltmeye devam edelim. Şişimizde 7 ilmeğimiz kalana kadar eksiltmelerimize devam edelim. Kapşonumun arkasında 7 ilmeğim kalana kadar kenarda olan ilmekleri kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bu 7 ilmeğimizi
ilmek tutucuya geçireceğim. Şişimi çıkarıyorum. İlmekleri ilmek tutucuya geçirdim. Şimdi kapşonumuzdan ilmek almaya başlayacağız. Bağcık yapacağımız kısmın hemen köşesinden ilmek almaya başlayalım. Bu kenardan 20 ilmek. Burada 7 ilmeğimiz var. Buradan da 19 ilmek alacağım. Toplamda 46 ilmeğimiz olacak. İpimizi iç kısma herhangi bir yere bağlayalım. Tam şu kısımdan ilmeklerimizi çıkarmaya başlayalım. İsterseniz tığ yardımıyla da ilmeklerinizi çıkarabilirsiniz. Şu şekilde ilk ilmeğimi çıkarayım. 1 2 3 kenardaki tırtıklı kısımlardan çıkaralım. Ara sırada 2-3 ilmekte bir de ortaya batalım arkadaşlar. 2 tırtığın ortasına batalım. Sadece tırtıklı kısımlardan çıkarırsak ilmeklerimiz az oluyor. Bizim 20 ilmek çıkarmamız gerekiyor. Ortada olan ilmeklere kadar 20 ilmek çıkarıp geliyorum. 20 ilmek bu kenardan çıkardım. Şimdi burada olan ilmeklerimi şişimin diğer tarafına geçiriyorum. Düz olarak öreceğim. İlmeklerimi geçirdim. 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada ipimizi arkaya sıkıştıralım arkadaşlar. Daha sonra aralardan geçirerek keselim. Şimdi bağcık takacağımız kısma kadar 19 ilmek çıkarmamız gerekiyor. 1 2 3 4 bu kısma kadar 19 ilmek çıkarıp gelelim. 19 ilmek çıkardım. Şişimde toplamda 46 ilmeğim oldu. Bu kenardan 4 ilmek artıracağım. Yine bu kenardan da 4 ilmek artırmamız gerekiyor arkadaşlar. 8 ilmek artırma yaparak 54 ilmeğimizin olması gerekiyor. Şimdi örerek artırmalarımı yapıyorum kenarlarda. Bir ilmek ters örüp ördüğüm ilmeği tekrar şişe takıyorum. 1 taktığım ilmeği örüyorum, tekrar şişe takıyorum. 2 tekrar ördüm. 3 bir ilmek daha örüp 4 kez artırma yapmış oluyorum. Şimdi ilmeklerimizi ters olarak örelim. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüp geliyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi bu kenarda da 4 ilmek artırma yapacağım.
Her iki kenarda da 4 ilmek örerek artırmamızı yapıyoruz. İlk ilmeği örüp şişime takıyorum. 1, aynı ilmeği tekrar örüyorum, şişime takıyorum. 2, tekrar ördüm. 3, tekrar örüyorum. 4. Şimdi sıra başındaki 2 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1, 2. Diğer ilmeklerimi ters olarak, yani her iki yönde de ters olarak, haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Şişimizde toplamda 54 ilmeğimiz var. Bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Sıramı haroşa örerek tamamlayıp geliyorum. Sıra sonunda 2 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak ördüm arkadaşlar. İpimi arkaya alıp sondaki 2 ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Örmediğim 2 ilmeği sıra başında ters olarak örüyorum. Ön yüzde sıra sonundaki 2 ilmeği örmeden alıp arka yüzde sıra başında ters olarak öreceğiz. Arka yüzde ise sıra sonundaki 2 ilmeği yine örmeden alıp ön yüzde düz olarak öreceğiz. 2 ilmeği ön yüzde düz olarak öreceğiz. Şimdi sıra sonunda 2 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Sıra sonunda 2 ilmeğimizi örmeden aldım. Ön yüze geçiyorum. Örmeden almış olduğumuz 2 ilmeği sıra başında düz olarak örüyoruz. Şimdi kol ve beden ayrımlarına geçelim. Kol ve beden ayrımlarımızı şu şekilde ayırıyoruz arkadaşlar. Önümüz için 10 ilmek ayırdım. Arada 2 ilmeğimiz var. Kol için 6 ilmek, yine arada 2 ilmeğimiz var. Arkası için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek ayırdım. Tekrar kol için 6 ilmek, önümüz için 10 ilmek, aralarda ise ikişer ilmeğimiz var. Her ön yüzde bu 2 ilmeğin her iki kenarına artırma yaparak robamız boyunca devam edeceğiz. Gizli artırma yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. İlmek ayraçlarımız da robamız boyunca çıkarmayacağız. İpin yapısı tüylü olduğu için arkadaşlar ayrım yerlerimiz, yani gizli artırma yapmış olduğumuz yerler belli olmuyor. O yüzden ayraçlarımızı çıkarmadan robamız boyunca devam edelim. Yoksa karışır arkadaşlar. Ayraçlarımızı çıkarırsak artırma yapacağımız yerler karışır. O yüzden çıkarmadan devam edelim. Sıra sonunda örmeden almış olduğum 2 ilmeği sıra başında düz olarak örüyorum. 2 ilmek ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek ördüm. Şimdi gizli artırma yapıyorum. Gizli artırmamı bu şekilde ipimi çevirerek yapıyorum. Gizli artırmamı yaptım. İpimi öne aldım. Ayracımı tekrar şişime takıp arada olan 2 ilmeği ters olarak örüyorum. 1, 2. Ayracımı geçirip tekrar gizli artırmamı yapıyorum. Ayraçlarımız her zaman 2 ilmeğin kenarlarında dursun. Kolum için 6 ilmek örüyorum. 1,
2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi ördükten sonra gizli artırmamı yapıyorum. Ayracımı aldım. 2 ilmek haroşa örüp ayracımı geçirip gizli artırmamızı yapıyoruz. Şimdi arka bedenimiz için 14 ilmeğimizi örelim. On dört ilmeğimi ördükten sonra gizli artırma yapıyorum. Ayracımı geçirip aradaki 2 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Yine ayracımı geçirdikten sonra gizli artırmamı yapıyorum. Kol için 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Gizli artırmamı yaptım. Ayracımı taktım. 2 haroşa ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ayracımı geçirdim. Yine gizli artırmamı yaptım. Önde olan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sıra sonunda 2 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. 2 ilmeğim haroşa olarak, bütün ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Sonda olan 2 ilmeğimizi örmüyoruz. İpimi arkaya aldım. İlmekleri örmeden şişime geçirip arka yüzümüze geçiyoruz. Arka yüzde örmediğimiz 2 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Artırma yapmadan ilmeklerimizi ters olarak örmeye devam edelim. Artırmalarımızı her ön yüzde 2 ilmeğimizin kenarlarında yapıyoruz. Arka yüzümüzü ters örerek tamamlayıp geliyorum. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. İkinci artırma sırasındayım. Sıra başındaki 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Yine aynısı gibi artırmalarımıza devam ediyoruz. 2 ilmeğimizin her iki kenarında birer ilmek gizli artırma yapıyoruz. Artırmış olduğumuz ilmekleri de yine ters olarak örüyorum. Gizli artırmamı yaptım. Ayracımı geçirdim. İki ilmek haroşa ördükten sonra ayracımı geçirip tekrar gizli artırmamı yapıyorum. Kolda 6 ilmek örmüştük. Bu defa 8 ilmek örüyoruz. Sekiz ilmeğimi ördüm. Gizli artırmamı yapıp ayracımı geçirdim. İki haroşa ilmeğimizi ördüm. Ayracımı geçirdikten sonra gizli artırmamı yapıyorum. Artırmalarımıza bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Arka yüzümüzde artırma yapmadan ilmeklerimizin tamamını ters örüp ön yüze geçelim. Bu kısımda ilik açacağız. Arka yüzü tamamladım. Üçüncü artırma sırasındayım. Sıra sonunda örmediğim 2 ilmeği sıra başında düz olarak örüyorum.
Bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek örmüş olduk. Şimdi burada ilik açacağım. İlk iliğimi açıyorum. Alttaki ipi şu şekilde şişime geçirip ters olarak örüyorum. Yandaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yani bir ilmek artırmış, bir ilmek kesmiş olduk. İlk iliğimi buraya açtım. 8 sırada bir iliklerimizi açalım arkadaşlar. Toplamda 5 tane iliğimiz olacak. Pardon, 6 tane ilik açacağız arkadaşlar. Boyunu istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. İlk iliğimizi buraya açmış oldum. Artırmamı yaptım. İlmek ayracımı geçiriyorum. 2 ilmeği ters olarak ördüm. Tekrar ayracımı geçirdim. Yine bir ilmek gizli artırmamı yapıyorum. Kolda olan ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Tekrar artırmamı yaptım. Ayracımı geçirip 2 ilmeği haroşa olarak örüp tekrar ayracımı geçirip gizli artırmamı yapıyorum. Artırmalarımıza bu şekilde devam ediyoruz. Robamız boyunca toplamda 15 artırma sırası örmemiz gerekiyor arkadaşlar. 15 artırma sırası olana kadar örelim. Daha sonra kol ve beden ayrımlarını yapacağız. Önce kollar örüp daha sonra bedenimizi örmeye geçeceğiz. Sıra sonuna geldim. Beden ayrımlarına geçmeden önce arkadaşlar arka yüzü tamamlayıp ön yüzde yani 4. artırma sırasında kollarımıza popcorn modelini uygulayacağım. Şimdi arka yüzümüzü tamamlayalım. Ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. 4. artırma sırasındayım. Sıra başındaki 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Ayraç kısmına kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. İlmeklerimi ördüm. Gizli artırmamı yaptım. Ayracımı geçirip aradaki 2 ilmeği haroşa olarak ördüm. Ayracımı geçirdim. Şimdi kolumuzda ilmek sayımız 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğimiz var. Popcorn yapacağız. Popcorn ilmeğimi tam ortaya denk getirmem gerekiyor arkadaşlar. 12 ilmek, 12 ilmeğin 6 ilmeğini sağ tarafa, 6 ilmeğini de sol tarafa denk getireceğim. Ortada bir ilmek artırma yapacağım. Tek sayı olması gerekiyor arkadaşlar popcorn modeli yaparken. Şimdi ilmek ayracımdan sonra bir ilmek artırmamı yapıyorum. 6 ilmeği haroşa olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 6. Şimdi bu kenarda da 6 ilmeğim kaldı. 3 6. Bu ipimizi örebileceğimiz herhangi bir tığ kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ucunun biraz kalın olması gerekiyor. Benim tığ numaram 3 milim. Şimdi popcornumu yapabilmek için şu şekilde alttaki ilmeği alacağım. Alttan herhangi bir yerden bir ilmeğe batalım arkadaşlar. Normalde popcorn yaparken buradaki ilmeği kullanmam gerekiyor. Her iki tarafa eşit ilmek sayısının gelmesi için aradan bir ilmeğe girip zincir çekeceğim. Şimdi buraya 3 zincir çekiyorum. 1 2 3.
Yine aynı yere batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Dolama yaptım. Yine aynı yere batıp ikili trabzan yapıyorum. 2 tane trabzan yapmış oldum. Aynı yere batıyorum. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Tekrar dolama yapıp aynı yere yapıp aynı yere batıp yine ikili trabzanımı yapıyorum. Toplamda 1 2 3 4 trabzan yaptık. Bütün ilmeklerimi toplayıp sıkıştırıyorum. Buradaki ilmeğimizi tekrar şişime takıyorum. Bu şekilde popcornumu yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi haroşa olarak örüp bir ilmek artırma yapıyorum. Artırmalarımızla birlikte popcorn ilmeğimizde ilmeğimizin her iki kenarında eşit ilmek sayımız oldu. 7 ilmek burada, 7 ilmek burada oldu artırmalarla birlikte. Başlarken arkadaşlar isterseniz kolda 6 ilmek değil de 7 ilmekle de başlayabilirsiniz. Eğer popcorn'lu örmek isterseniz, sade olarak popcorn yapmadan örmek isterseniz de yine 6 ilmekle başlayabilirsiniz. Ben popcorn yapmaya sonradan karar verdim. O yüzden aradan bir ilmek artırdım. Artırmamı yaptım. İlmek ayrıcımı geçirdim. 2 ilmeği haroşa olarak ördüm. İlmek ayrıcımı geçirip yine gizli artırmamı yaptım. Şimdi diğer kolumuza kadar gelelim. Yine oraya da bir tane popcorn yapacağım. Yine ilmeklerimin arasına. O kısma kadar gelelim. Diğer koluma kadar geldim. Ayrıcımdan sonra bir ilmek artırmamı yaptım. 6 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek haroşa ördüm. Burada da yine 6 ilmeğim var. Yine burada bir ilmek artırma yapacağım. Popcorn ilmeğimi artırmış olacağım. Buradaki herhangi bir yere batıyorum arkadaşlar. Bir, iki, 3 zincir çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. 4 tane ikili trabzan yapalım. Daha önce popcorn çalışması yaptıysanız arkadaşlar kolaylıkla yine yaparsınız. Benim daha önce birçok popcorn çalışması yapmış olduğum modelim kanalda var arkadaşlar. Şimdi 4 tane ikili trabzan yaptım. Bütün ilmeklerimi topluyorum. Sıkıştırıyorum. İlmeği tekrardan şişime geçiriyorum. Şimdi 6 ilmek haroşa öreceğim. 2 3 4 5 6 bir ilmek artırma yapıyorum. 7. Popcornumuzun her iki tarafında da eşit ilmek sayısı oldu. 7 ilmek burada, 7 ilmek de burada oldu artırmalarımızla birlikte. Şimdi 2 ilmek haroşa örüyorum. İlmek ayrıcımı takıp bir ilmek artırma yapıyorum. Ön bedende olan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Robamızda 15 artırma sırası yapacağız demiştim arkadaşlar. 4. artırma sırasında popcornlarımızı yaptık. Şimdi birkaç artırma sırası daha örelim arkadaşlar. Kol ayrımına geçmeden önce yine popcorn yapacağız kollarda. Yine o kısmı da birlikte yapalım. Biraz ilerleyip gelelim arkadaşlar. Yine tekrar popcornumuzu birlikte yapalım. Popcornumu yaptıktan sonra 2 4 5 sıra ördüm. 4. sırada popcorn yapmıştık. 4. artırma sırasında. Şimdi 10. artırma sırasındayız. Kenardaki ilmeklerimizi sayarsak da 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bir ilmekte artırma yaptım. 20. 10 ilmekle başlamıştık başlarken. Şimdi burada 20 ilmeğimiz var. Yani 10. artırma sırasındayız. Şimdi bu sırada yine popcorn yapacağım. 4. ve 10. sırada popcornlarımızı yapıyoruz. Bir ilmek artırmamı yaptıktan sonra 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördükten sonra bir ilmek buradaki ilmeğimizin üzerine bir ilmeğimize popcorn yapacağız. 1, 2, 3 zincir çekip 4 kez ikili trabzan yapıyorum. Bütün ilmeklerimi toplayıp zincir çekerek sıkıştırıp ilmeğimi şişe takıyorum. Popcornlarımızın arası 13 ilmek olacak arkadaşlar. 13 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ilmek ördüm. Şimdi burada popcorn yapacağım. 2, 4, 5. 5 ilmeğimi ördükten sonra bir ilmek artırma yapacağım. Buraya popcornumuzu yapıp gelelim. Popcornumu yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek örüyorum. Bir ilmek artırma yapıp ilmek ayracımı geçiriyorum. Aradaki 2 ilmeği haroşa olarak örüp ilmek ayracımı geçirip artırmamı yapıyorum. Şimdi diğer kola kadar arkada olan ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Bu kolumuzu da aynı şekilde popcorn yapacağız. Diğer koluma örerek geldim. Şimdi artırmalarımı yaptım. Artırma yaptıktan sonra 5 ilmek örüp popcorn yapacağım. 2, 3, 4, 5. Şimdi buraya buradaki ilmeğime popcornumuzu yapalım. Popcornumu yaptım. 13 ilmek örüyorum. İlmek ördüm. Buradaki ilmeğimize de popcorn yapalım arkadaşlar. 5 sıra örüp 6. sıraya popcorn yaparak kolda devam edeceğiz. Popcorn sıramızdan sonra 5 sıra örüp 6. sıraya popcorn yaparak kolumuz boyunca devam edeceğiz. Şimdi popcornumuzu yapıp ön yüzü tamamlayıp arka yüze geçelim. Arka yüzü de tamamlayalım arkadaşlar. Tekrar ikinci iliğimizi açacağız. Bu ilik biraz küçük oldu. Dolama yaparak ilik açalım arkadaşlar. Şimdi arka yüzü tamamlayıp geliyorum. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. 8 sırada bir iliklerimizi açıyoruz. 2, 4, 6, 8 sıramız oldu. Dolama yaparak iliklerimizi açalım. Biraz büyük olsun. Bu hırkamıza biraz büyük düğme dikeceğim. 2 ilmek örüp 3. ilmeğimi de ördüm. Dolama yaparak ajur yapıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İkinci iliğimizi de bu kısmı açmış olduk. 11. artırma sırasındayız. Robamızda toplam 15 artırma sırası öreceğiz arkadaşlar. Daha sonra kolları ayıracağız. Şimdi 15 artırma sırası olana kadar örüp gelelim. Tulumumuzun robasını 15 artırma sırası örerek tamamladım. Artırma sıralarımız belli olmadığı için arkadaşlar bu kenardan sayarsak 25 ilmeğimiz oldu.
10 ilmekle başlamıştık. 15 ilmekte artırma yaparak 25 ilmeğimiz oldu. Şimdi bu sırada kol ve beden ayrımlarını yapıp kollarımızı öreceğiz. Hem de popcorn yapacağım. En son örmüş olduğumuz popcorn'dan sonra 2, 4, 5 sıra ördüm. 6. sırada tekrar popcorn modelini uygulayacağız. Şimdi ön bedenimizde olan ilmeklerimizi örmemiz gerektiği gibi örelim. Sıra başındaki 2 ilmeği düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24 ve 25. 25 ilmeğimiz oldu. Şimdi buradaki ayracımı çıkarıyorum. Arada olan 2 ilmeğimin bir tanesini önümüze ekleyip örüyorum. Ön bedende 26 ilmeğimiz oldu. Diğer ilmeği ise kolumuza ekleyeceğim. Şimdi farklı bir 4,5 numaralı şişe geçiyorum. Yardımcı şişe. Kolda olan ilmeklerimi öreceğim. Fakat popcorn yaparak örmeye devam edeceğim. O yüzden kolumuzdaki ilmeklerimizi sayıyoruz arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 ilmeğimiz var. Burada arada olan bir ilmeği de ekleyeceğiz. Yine buradaki 2 ilmekten bir tanesini de ekleyip 39 ilmeğimiz olacak kolumuzda. 39 ilmekten 19 tanesini burada, 19 tanesini de burada bırakarak tam ortada olan, yani buradaki popcornumuzun üstüne gelen ilmeği buluyoruz. Şu şekilde sayalım. Bu aradaki ilmeğimi de sayıyorum. 19 ilmek sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Popcornumun üstüne denk gelen ilmek buradaki ilmek arkadaşlar. Popcorn araları ise 13 ilmek. Şimdi 13 ilmek sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Buradaki ilmeğimize de popcorn yapacağım. O zaman sıra başında 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örmemiz gerekiyor. Şimdi 5 ilmek örüp popcorn yapacağım. Tam ortadaki ilmeğimizi buluyoruz arkadaşlar. Çünkü ilmekler kendisini göstermediği için tam popcorn'un üzerine denk gelen ilmeği göremiyoruz. İlmek sayımızı sayıp tam ortada olan ilmeği bulup ona göre popcornlarımızı yapalım. Buradaki ilmek ayracımı da çıkardım. 2 ilmek ördüm. 3, 4, 5. Şimdi buradaki ilmeğimize popcornumuzu yapıp gelelim. Popcornumuzu yaptıktan sonra 13 ilmek örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Şimdi buradaki ilmeğimizin üzerine popcorn yapalım. İlk popcornumuzun tam üzerine denk gelen ilmek arkadaşlar. Şimdi bu popcornumuzu da yapalım.
3 zincir çekip 4 tane ikili trabzan yapalım. Bütün ilmeklerimizi sıkıştırıp tekrar şişimize takalım. Şimdi tekrar 13 ilmek örüp bir popcorn daha yapalım. Daha sonra 5 ilmek örüp bu tarafa gitmeden döneceğiz. En son popcornumu yaptıktan sonra 4 ilmek ördüm. Buradaki ayracı çıkarıp arada olan 2 ilmeğin bir tanesini örmeden alıyorum ve dönüyorum. Kenarlarımın tırtıklı olarak devam etmesi için sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak örüyoruz. Yine 4,5 numara yardımcı şişimle örmeye devam ediyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak örelim. Arka yüzde ilmeklerimi örerek geldim. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Şimdi bir sıra ön yüzde haroşa, bir sırada arka yüzde örüp gelelim arkadaşlar. Kenarlardan birer ilmek eksiltme yapacağım. En son popcornumu yaptıktan sonra bir sıra ördüm. Şimdi her iki kenarda da birer ilmek keseceğim. Şişimde toplamda 39 ilmeğim var. Bir ilmek bu kenardan, bir ilmek de bu kenardan keseceğim. 37 ilmeğimiz kalacak. Kesimlerimizi şu şekilde yapıyorum. İlk ilmeği sıra sonunda örmediğim ilmeği sıra başında ters olarak ördüm. İkinci ve üçüncü ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örerek kesiyorum. Sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime takıyorum. Her iki kenarda da birer ilmek kesmiş oldum. 5 haroşa sırası örüp tekrar popcorn yapacağım. 2 haroşa sırası ördüm arkadaşlar. İlmeklerimizi sayarak da 2 popcorn arasının tam ortasında olan ilmeğimize popcornlarımızı yaparak devam edelim. Daha sonra 5 sıra örüp yine kenarlarda birer ilmek keserim. Tekrar 5 sıra örüp yine kenarlarda birer ilmek keselim. 3 ilmek bu kenarda, 3 ilmek de bu kenarda kesmiş olacağız arkadaşlar. Toplamda 6 ilmek kesmemiz gerekiyor. Kol ucuna lastik uygulayacağız. Bir ters bir düz olarak. Lastik kısmına kadar örerek ilerleyelim. Daha sonra yine kesimlerimiz olacak. O kısma kadar popcornlarımızı ve kenarlarda olan kesimlerimizi yaparak örmeye devam edelim. Kolumuzu lastik kısmına kadar ördüm arkadaşlar. Yakasından ilk haroşadan sayarsak 35 haroşa sıramız var. Şimdi santim olarak da ölçüsünü vereyim. Yakasından 28 santim. Kol altından da ölçüsünü vereyim. Kol altından da 15 santim arkadaşlar. Kesimlerimi şu şekilde yaptım. Her iki kenarda da. Kolları ayırdıktan sonra 3. sırada her iki kenarda birer ilmek kestim. Yine 5 sıra ördüm. Tekrar her iki kenarda birer ilmek kestim. 5 sıra örüp birer ilmek daha kestim. 3 ilmek burada kestim. 3 ilmek de burada kestim. Toplamda 6 ilmek kesmiş olduk. Şimdi kol lastiğimi örmeye geçiyorum. Bir ters bir düz olarak lastiğimi öreceğim. Bu şekilde yaklaştırayım. Yine kesimlerimiz olacak. 5 ilmek daha keseceğim. Şişimizde olan ilmeklerimizi sayalım. Kolda 39 ilmeğimiz vardı. 6 ilmek buralarda eksilttik. 33 ilmeğim kaldı. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33.
5 ilmek daha keseceğim. Şişimde 28 ilmeğim kalacak. İlk ilmeği yine ters olarak örüyorum. Daha sonra bu ilmeğimi düz olarak öreceğim sıra sonunda. Şimdi burada hemen bir ilmek keselim. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Ters ilmeğimi örmüş oldum. Şimdi bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz ördüm. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İkinci ilmeğimi kesmiş oldum. Ters olarak kestiğim için bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz ördüm. Şimdi üçüncü ilmeğimi kesiyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters, bir ilmek düz ördüm. Şimdi dördüncü ilmeğimi kesiyorum. Kesmiş olduğum ilmeği ters ilmeğe denk getiriyorum. Dördüncü ilmeğimi de kestim. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, tekrar bir ilmek daha kesiyorum. 5 ilmek kesmiş oldum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters. Sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüp arka yüze geçiyorum. Şimdi 5-6 sıra kol lastiğimizi bir ters bir düz olarak örmeye devam edelim. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp sıra başında örmeden alacağız. Şimdi kolumuzu bir ters bir düz olarak örüp tamamlayalım. Daha sonra kolumu nasıl kesiyorum göstereyim arkadaşlar. Bir ters bir düz olarak 7 sıra ördüm arkadaşlar. Arka yüzde kesmek için bir sıra fazla ördüm. Şimdi arka yüzde kesimlerimizi yapalım. İki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime takıp yine iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Arka yüzde kesimlerimizi bu şekilde yapıyoruz. İlmeklerin tamamını kesip gelelim. İlmeklerimi kestim. Dikmek için ipimi biraz uzun kesiyorum arkadaşlar. Daha sonra kol dikişini yapmak için. Şimdi bu kolumuzu tamamladım. Diğer kolumuzu örmeye geçeceğiz. İpimizi tam şu kısma bağlayalım. Burada herhangi bir yere geçirip ipimizi bağlayalım. İpimi bağladıktan sonra ön bedenimizi örüp kolumuzu örmüştük. Şimdi yine buradaki şişimle arka bedeni örmeye geçiyorum. İlmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Kol ayrımına kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim ayraç kısmına kadar. Arka bedende olan bütün ilmeklerimi ayraç kısmına kadar ördüm. Şimdi buradan ayracı çıkarıyorum. Arada olan iki ilmeğin bir tanesini arka bedenimiz için yine haroşa olarak örüyorum. Farklı bir şişle şimdi ilmeklerimizi, kolda olan ilmeklerimizi örmeye devam edeceğim. Yardımcı bir şişle kolda olan ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. Aradaki bir ilmeği
kola ekliyorum. Birini arka bedene ekledik, diğerini kola ekliyorum. Yine buradan ayracımı çıkarıyorum. Popcorn yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Önce ortadaki ilmeğimizi bulalım. Şişimizde toplamda 39 ilmeğimiz var. Şimdi 19 ilmek sayalım. Buradaki bir ilmeği de kola ekleyeceğimiz için onu da sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Buradaki ilmeğimize popcorn yapacağız. Şimdi 13 ilmek sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Şimdi buradaki ilmeğimize popcorn yapacağız. O yüzden bir ilmek daha örüyorum. Kenardan 5 ilmek örmüş oldum. Buradaki ilmeğimize popcornumuzu yapalım. Popcorn sıramızı yaptıktan sonra 5 sıra örüp 6. sıraya tekrar popcorn yapıyoruz. Popcornları kaydırmalı olarak yapmaya devam ediyoruz. Şimdi popcornumu yaptım. 13 ilmek örüyorum. Şimdi buradaki ilmeğime popcorn yapacağım. Tekrar 13 ilmek örüp bir popcorn daha yapacağım. Sonra 5 ilmek kalacak arkadaşlar. 5 ilmeğimi de öreceğim. Diğer kolda olduğu gibi şişimizde toplamda 39 ilmeğimiz olacak. Diğer kolda hangi sıralarda kesim yaptıysak bu şekilde işaretlerle belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer kolda da aynı yerlerde kesimlerimizi yapalım. 6 ilmek keseceğiz toplamda. 33 ilmeğimiz kalacak. Daha sonra lastik kısmına başladığımız sırada da 5 ilmek keseceğiz. 28 ilmeğimiz kalacak. 28 ilmekle de 7 sıra bir ters bir düz olarak kol lastiğimizi örüp keseceğiz arkadaşlar. Aynı bu kolu örmüş olduğumuz gibi bu kolumuzu da örüp tamamlayalım. Daha sonra beden kısmımızı örmeye geçelim. Bu kolumu da tamamladım. Sıra sayısını ve kesimlerimi aynı yerlerde yaptım arkadaşlar. Yine lastik kısmını bir ters bir düz olarak örüp kol kesimini yapıp kolumu tamamladım. Şimdi ipimi tam şu kısımdan bağladım. Haroşa olarak ön bedenimizi örüyorum. Ayracımı çıkardım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Sıra sonuna geldim. Sondaki 2 ilmeği örmeden aldım. Ön bedenimizde 26 ilmek var. Yine diğer ön bedende de 26 ilmek var arkadaşlar. Arka bedenimizde olan ilmeklerimizi sayalım. 2, 4, 6, 44, 46 ilmek de arka bedenimizde var arkadaşlar. Şimdi arka yüzü örmeye geçiyorum. Herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan şişimizde olan ilmeklerin tamamını yine haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Bütün ilmekleri hem ön yüzde hem de arka yüzde ters olarak öreceğiz. 8 sırada bir de iliklerimizi açmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bedenimizde
örerek ilerleyelim. Toplamda kaç sıra ve kaç santim ördüğümüzü ördükten sonra söyleyeceğim. Daha sonra bacak kısımlarını ayırmaya geçeceğim. Tulumumuzun bacak kısımlarını ayıracağız. Şimdi beden kısmımızı örerek ilerleyelim. Tulumumuzun beden kısmını tamamladım. Koltuk altından sayarsak 30 haroşa sırası ördüm. Santim olarak da ölçüsünü vereyim. Koltuk altından 25-26 santim kadar örelim. Şimdi bacaklarını ayırıp bacaklarını öreceğiz arkadaşlar. Önce bir bacağını, daha sonra da diğer bacağını örüp tulumumuzu tamamlayacağız. Şimdi sıra başındaki 6 ilmeği keseceğim. Sıra başındaki 6 ilmeği keselim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 4 5 6. 2 ilmeği birlikte örerek sıra başında 6 ilmeğimi kestim. Şimdi 40 ilmek öreceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi 40 ilmek örüp 6 ilmek daha keseceğiz. 40 ilmeğimizi yine haroşa olarak örelim. Sıra başında 6 ilmeğimi kestikten sonra 40 ilmeği haroşa olarak ördüm. Şimdi 6 ilmek daha kesiyorum A ortası için. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 ilmeği kestikten sonra yine 40 ilmek örelim. 40 ilmek öreceğiz ama sıra başında kesim yapacağımız için sıramızı haroşa örerek tamamlayalım. Arka yüze geçince yine sıra başında 6 ilmek keseceğiz. Bu sıramızı haroşa örerek tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Şimdi dönüyorum. Yine sıra başında 6 ilmek keseceğim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmeği tekrar şişime taktım. Tekrar örüyorum. 2 3 4 5 6 ilmek kestim. Bu bacağımızda 40 ilmeğimiz var. Diğer bacakta da 40 ilmek var arkadaşlar. Bacakları örerken kenarlardan ilmekleri eksiltelim. Bu sırayı tamamlayalım. Kırk ilmeğimizi A ortasına kadar haroşa olarak örelim. 40 ilmeğimi ördüm arkadaşlar. 40. ilmeği şu şekilde örmeden alıyorum. Yine kenarların tırtıklı olmasını istediğim için örerken tırtıklı kısımlardan dikerken tırtıklı kısımlardan dikeceğiz. Şimdi bu bacağımızda 40 ilmeğimiz var arkadaşlar. Kenarlardan bir ilmek eksiltmemizi yapalım. Bu sırada şimdi ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Sıra sonunda örmediğim ilmeği ters olarak örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek burada eksiltmiş oldum. Sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örerek kesiyorum. Sıra sonundaki ilmeği yine örmeden alıyorum. Diğer yüze geçiyorum. 5-6 sıra ördükten sonra
Tekrar kenarlarda birer ilmek keselim arkadaşlar. Örerek ilerleyelim. Daha sonra yine kenarlarda birer ilmek keselim. Daha sonra paça kısmına kadar haroşa olarak öreceğiz. 36 ilmeğimiz kalacak. Şimdi 38 ilmeğimiz kaldı. Birer ilmek daha kestikten sonra 36 ilmeğimiz kalacak. Paçasına kadar örelim. Daha sonra yine kol lastiğini yapmış olduğumuz gibi bir ters bir düz lastik öreceğiz. O kısımlarda yine eksiltmelerimiz olacak. O kısma kadar bu bacağı örüp gelelim arkadaşlar. Tulumumuzun bacağını paça kısmına kadar ördüm. Tam şu kısımdan sayarsak 22 haroşa sırası oldu. Santim olarak ölçüsünü de vereyim. Bu ölçüler elinizin sıkılığına göre değişiklik gösterir arkadaşlar. 18 santim olması gerekiyor. Şimdi paça kısmını bir ters bir düz olarak lastik öreceğim. Yine bu sırada kesimlerimiz olacak. Ön yüzdeyiz. Şişimde 36 ilmeğim var. Kenarlarda birer ilmek eksilttim. 40 ilmekle başlamıştık. Şimdi 36 ilmeğim var. 2 ilmek burada, 2 ilmek de burada keserek 36 ilmekle devam ettim. Şimdi 6 ilmeğimizi keselim. 30 ilmekle bir ters bir düz olarak paça kısmını lastik örelim. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Şimdi bir ters bir düz, ters ilmeği iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Burada bir ilmek eksiltmiş oldum. Şimdi bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz örüp tekrar yine iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Burada bir ilmek eksiltmiş oldum. Yine bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, tekrar iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kesmiş olduğum ilmekleri ters ilmeğime denk getiriyorum. Ters ilmeğimi ördüm. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, tekrar bir ilmek daha kesiyorum. 4 ilmek eksilttim. Şimdi 2 ilmek daha eksilteceğim. Bir ilmek düz, bir ters, bir ilmek düz. Şimdi 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Şimdi bir ilmek daha kesiyorum. 6. ilmeğimi kesmiş oldum. Bir düz, bir ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz örüp sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Lastik kısmını örerken kenar ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sıra sonunda düz olarak örüp sıra başında örmeden alıyoruz. İlmeklerimizi şimdi bir ters bir düz olarak 7-8 sıra lastik örelim. Aynı kolda olduğu gibi. Daha sonra kolları kesmiş olduğumuz gibi kesip bu bacağı tamamlayıp diğer bacağımıza geçelim. Paça kısmını kesip tamamladım. Biraz da dikmek için ipimi uzun kestim arkadaşlar. Şimdi diğer bacağımızı örmeye geçiyorum. Ön yüzde örerek gelip bu bacağımızı örmüştük. Şimdi ön yüzü ördüğümüz için arka yüzden ipimi bağladım. Arka yüzden diğer bacağımızı örmeye geçelim. Bu bacakta da yine 40 ilmek var arkadaşlar. Yine 4 ilmeğimizi eksilteceğiz. 2 ilmek burada, 2 ilmek de burada. Bu bacakta hangi sırada kesimlerinizi yaptıysanız burada da yine aynısı gibi kesmeleri yapalım. 36 ilmekle 22 sıra ördükten sonra 6 ilmek daha keselim. 30 ilmekle de bir ters bir düz olarak örüp
Bu bacağımızı da tamamlayalım. Daha sonra düğmelerimizi dikelim. İsterseniz kulak da yapabiliriz arkadaşlar. Ben yapacağım. İsterseniz de yapmaya da bilirsiniz. Bu şekilde de kalabilir. Bağcığı için ben kurdele kullandım. İsterseniz bağcık da örebilirsiniz. Bir önceki hırka videosunda bağcık yapımını göstermiştim. Şimdi bu bacağımızı da örüp tulumumuzu tamamlayalım. Tulumumuzun bacaklarını örüp tamamladım. Şimdi bu kenarlarını birleştireceğim. Örerken tırtıklı olarak örmüş olduğumuz kısımlardan birleştiriyoruz. Ben dikerek A ortasına kadar geldim. Şimdi bu kısmı üst üste koyup dikeceğiz. Kenarda olan tırtıklı kısımlardan dikiyorum. Yine kendi ipiyle dikiyorum arkadaşlar. İsterseniz kendi rengine yakın bir ip de kullanabilirsiniz. Yumuşak tüylü bir ip olduğu için dikiş pek belli olmuyor, dikiş yerleri. Şimdi yine tırtıklı kısımlardan dikmeye devam ediyorum. Bacak kısmını tamamlayıp kol dikişine geçelim. Bacak dikişlerini tamamladım. Şimdi kolu dikiyorum. Yine kolumuzu da aynı şekilde tırtıklı kısımlardan dikerek birleştiriyoruz. Kol dikişini de tamamlayalım. Kol dikişlerimizi de tamamladım. Kulakları için 16 ilmekle başlayıp 8 sıra ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra ördüm. Kulakları şu şekilde ikiye katlayıp uzun bırakmış olduğum iplerle kenar dikişlerini yapıp birleştiriyorum. Daha sonra şu şekilde ikiye katlayıp arka kısmını da dikiyorum. Şu şekilde diğerini diktim. Diktikten sonra da kapşonumuzun tam köşe kısımlarına kulaklarımızı dikiyoruz. Şimdi kulaklarımızı da dikip tulumumuzu tamamlayalım. Kulakları dikip tulumumuzu tamamladım. Çok tatlı, çok sevimli oldu. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz de ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.